şu anda şehrin bir bölgesindeyiz. Eskiden burası Beguinage deniyormuş buraya. Sadece kadınlar için, sadece kadınların girebildiği bir bölgeymiş burası. Çünkü burası o zamanlar dini bir enstitünün yer aldığı bir bölgeymiş. Buraya arkadaşlar erkekler giremiyormuş ama burası aynı zamanda bir kasaba gibiymiş. Eskiden burada arkadaşlar böyle o kadınların evleri de bu alandaymış. Zaten gördüğünüz gibi burada da bir tane ibadethane var. From which century? The church was made in the 17th century. 17. yüzyıldan bir kiliseymiş bu da mesela. Böyle ilginç bir bölge var yani. Sadece eskiden kadınların girebildiği. And how they call this part of the city right now? It's still called Beguinage, but Oh, still Beguinage. Okay. yeah, even though the real Beguinage doesn't exist anymore. Okay, yeah, I got it. Wow. Evet arkadaşlar, bu da 1697'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kazandığı bir zafer için o generale yapılmış bir ev. Ve bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu arkadaşlar bu zaferi Osmanlı'ya karşı kazanıyor. Ve bunu böyle internette falan gezilecek yerler arasında bulamıyorsunuz arkadaşlar. Burası La Bellone diye bir yer. Buraya gelip görebiliyorsunuz. Bak burada gördüğünüz bu evin içi dekorasyonları arkadaşlar Osmanlı'ya karşı kazanılan zaferi tasvip ediyor. Şu yukarıda gördüğünüz abi de bu evin sahibi. Bu evi şu anda böyle koruyorlar. Evin arkasındaki bir ev gibi. Böyle çok ilginç yani. Bu arkadaşlar Belçika'da Osmanlılarla alakalı bulabileceğiniz tek şey diyebilirim. Böyle inanılmaz yani. Muhtemelen yanında generalleri falan var. Bu şekilde dekor. Şimdi Arbel tarih okuduğu için böyle şeyleri biliyor. O yüzden bildiğin abi şu anda şehir rehberiyle geziyormuş gibi hissediyorum. Çünkü her şeyi biliyor abi adam. İnanılmaz yani. Thank you so much. Merci beaucoup. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar, bu da Brüksel'in bir başka sembollerinden biri. Buna Zinneke Pis diyorlar. Böyle işeyen bir abimiz. Şimdi bildiğiniz gibi burada tarihi bir işeyen bir çocuk var. Bir tane çeşme bir fışkiye. Böyle abi onun üzerine böyle 2-3 tane daha böyle heykel yapmışlar. Köpek, kadın ve bir de çocuğumuz var işte. Bu da onlardan birisi. Geldiğiniz zaman bence görün, bu da böyle komik yerlerden birisi yani. Hani eğer yapacak bir şeyiniz kalmazsa falan gelip bu heykeli de görebilirsiniz. Böyle işeyen bir köpek heykeli. Yani bunu bile turistik yerlerden biri yapmaları gerçekten çok komik yani. Hani böyle bir yere bile turist çekiyorlar. Neyse biz bu ufak noktadan sonra da hadi gelin devam edelim. Bir de arkadaşlar şu anda yine şehrin merkezindeyiz. Şimdi bu bulunduğumuz nokta arkadaşlar, bak bu gördüğünüz normal sokaklar falan, burası arkadaşlar Belçika'daki Brüksel'in doğduğu yerler. Çünkü daha önce söylediğim gibi buradan arkadaşlar böyle bir sürü nehir geçiyormuş şehrin ortasından. Ve bu şehrin ortasındaki nehirler arkadaşlar farklı farklı adalar oluşturuyormuş. Eskiden burada nehir varmış ve bunun arkasında bir tane ada varmış. Bu adaya da arkadaşlar 979 yılındaki ilk kale kuruluyor. Yani 1100 sene önce neredeyse 979 yılındaki kurulan ilk kale arkadaşlar bu şehrin doğuşu oluyor. Buradaki adalar doğal olarak bir koruma sağladığı için kaleye bu alan seçiliyor muhtemelen. Ondan sonra da yavaş yavaş etraftan insanlar ticaret için geliyorlar ya da buraya artık ufak ufak, zaten etrafta ufak köyler var. O köylerden buraya artık göçenler falan oluyor derken böylece arkadaşlar şu anda bulunan 1.2 milyonluk Brüksel şehri kurulmuş oluyor. Bu bina da işte Brüksel'in kurulduğu nokta arkadaşlar. Bir de burada ilginç bir şey var. Böyle buradaki nehrin bir kısmı hala gözüküyormuş. Şimdi bak binanın dışına çıkıyoruz. Şuradaki anahtarla anahtar aldık, kimliği verip. Şimdi şuradaki kapıyı açacağız. Sonra da size nehri göstereceğim. Abi benim adam harbi efsane ya. Çok iyi gösteriyor. Man, you are amazing. You are like a guide. Bak buradan açtık kapıyı. Oğlum çok ilginç ya. Should I close it? Yes. Yeah. Baksana. Bildiğim böyle insanların girmesi yasak oldu. Bölgeye girdik. Oo, okay. Bak abi burası bu eski nehrin geçtiği bölge. İşte buralar eskiden adaymış. Burayı böyle normalde göremiyorsunuz. Burası böyle artık geriye kalan son kısmı ve su burada beklemiş, böyle artık iyice pis falan kokuyor. Ama böyle bir şey de var yani.
Evet, bu da arkadaşlar işeyen çocuk. İşte böyle bir şey de yine milli bir sembol haline getirmek de ayrı bir başarı bana göre. Bak şuradan da kıyafeti var. Bu arkadaşlar Belçikalılar. O dönemki etkinliğe göre giydiriyorlar. O yüzden sürekli kıyafeti değişiyor. Eğer bunun kıyafetlerini görmek isterseniz de hemen bunun yanında bir tane müze var. Oraya girip bugüne kadar giydirilmiş bütün kıyafet koleksiyonunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak mesela bu kostümün de arkadaşlar buradaki üniversite öğrenciler için yapmışlar. Böyle ilginç detayları var yani. Abimiz böyle sürekli işiyor abi. Sürekli fışta fış. Bunu arkadaşlar 17. yüzyılda Fransızlar hediye etmiş. Hem komik olduğunu düşünmüşler hem de galiba Belçikalıları aşağılamak için işte. Bir de ulusal günlerde arkadaşlar bildiğiniz gibi Belçika'da bira da çok önemli bir yer kaplıyor. Bazen buradan arkadaşlar ulusal günlerde bira da akıtılıyormuş diye duydum. Böyle bir sembolü yani buranın. Böyle pozumuzu da verelim. Bak buraya da böyle grafitisini yapmışlar abi çocuğun. Çok güzel duruyor ya. Bakın arkadaşlar bu müzede Mannequin Pis denen çocuğun bugüne kadar giydiği tüm kıyafetler burada. Bak buradan gelip içeride 1000'den fazla kostüm var. Bunları gelip böyle görebiliyorsunuz. Yani gerçekten inanılmaz bir müze. İçeriye giriş ne kadar bilmiyorum ama internetten bakabilirsiniz. C'est peut-être celui du milieu qui est tout nu, du coup maintenant, elle a piqué cette Ben voilà. Ben voilà. Il manque son costume. İlk kostüm arkadaşlar 18. yüzyılda giydirilmiş, en eskisi. Yani tam neredeyse 250 yıldır bu heykele bir şekilde kostüm giydiriyorlar. Ve bu da bence çok ilginç bir şey yani. Bak burada gördüğünüz bütün kostümler farklı üniversitelerin farklı kostümleriymiş. Evet arkadaşlar burası da Grand Place of the Bruxelles. Yani burası arkadaşlar Brüksel'in ana meydanı. Bak böyle gördüğünüz gibi altın kaplamalı birçok bina görüyorsunuz. Burası arkadaşlar şehir ilk kurulduğundan beri şehrin kalbi, şehrin ana meydanı ve şehrin en eski pazarı da eskiden buradaymış. Bu belediye binası ve bak burada gördüğünüz şu evler var ya arkadaşlar, bunlar zamanının en zengin insanlarının evleri ve bunlar arkadaşlar 18. yüzyıldaki Fransız işgaline kadar şehri yöneten insanlarmış. Şehre de alınan kararlara da çok ciddi anlamda katkıda veyahut da etkide bulunabiliyorlarmış. Ve arkadaşlar bu 7 tane aileyi linyaj olarak sayıyorlarmış. Bu en güçlü 7 tane aileyi. Tabii ki Fransız devriminden sonra gelen Fransız ordusu artık bu tarz şeylere izin vermediği için işgal ettiği bölgelerde burası da arkadaşlar linyajların artık gücü bu şehirden alınmış. Hala bu aileler hayatta, hala bir şekilde mirasları var. Ama artık aşırı zengin aileler ya da aşırı iş yapan aileler yerine daha çok böyle vakıf gibi düşünebilirsiniz. Vakıf gibi işler yapıyorlarmış burada. Yani Brüksel'in ve Belçika'nın arkadaşlar çok ilginç bir tarihi var gerçekten. Hani geldiğiniz zaman bunu ilk başta göremeyebiliyorsunuz ama iyi bir rehberiniz varsa ya da benim gibi iyi bir arkadaşınız varsa çok ilginç hikayeler sizi bence burada bekliyor. Yani gördüğünüz gibi sadece şu meydanda bile bu kadar farklı şeyler var. Bir de arkadaşlar burada gördüğünüz bina da kralın evi olarak geçiyormuş ama hiçbir zaman kral burada yaşamamış. Buraya kralın evi denmesinin sebebi arkadaşlar kralın özel mülkü olmasıymış. Ama belli bir süre sonra arkadaşlar burası kralın danışmanlarının ya da krala karşı bir işiniz olduğunda kralı temsil eden bina olarak görev almaya başlamış. Yani bir tarafta şehrin kendi parlamentosunun olduğu kendi belediye binası, diğer tarafta da kralın temsilcisi olan bina var. Bu da aslında bir bakıma Belçika hakkında birazcık bilgi veriyor bize. Çünkü şehirler burada kendilerini bazen kraldan bir tık daha bağımsız hissettiği oluyormuş tarihsel olarak gördüğünüz gibi. Ve bu daha yüksek arkadaşlar. Bu bina kralın evinden daha yüksek. Ve arkadaşlar 1695 yılında bu şehir Fransızlar tarafından ciddi anlamda bombalanıyor. Bombalandıktan sonra da arkadaşlar Brüksel'in 1/3'ü yanıyor. Tamamen yok oluyor. Buraya bu şehrin merkezi dahil. Ondan sonra Fransızlar 1695'ten sonra burada çok ciddi anlamda bir restorasyon çalışmasına başlıyorlar ve günümüz parasıyla bunun maliyeti 50 milyar doları bulduğu söyleniyor. Şurada gördüğünüz bak 1698 yazıyor şurada. O bu binaların tekrardan yapıldığı tarihler. Şurada da mesela 1697 yazıyor.
Böyle ilginç detaylar var. Bir de şu 3. binanın en tepesinde arkadaşlar Phoenix var. Yani biz ne diyoruz buna? Anka diyoruz. Anka kuşu var. Anka kuşu da şehrin yeniden doğduğunu sembolize etmek için oraya konulmuş. Yani bu şehirde zamanında çok acı çekiyor. 2. Dünya Savaşı'nda bile bu şekilde bombalanmıyor bu şehir. Yani 1695'teki Fransız kuvvetlerinin bombardımanı bu şehrin tarihindeki en büyük yara. Demonstration. Ha, bak arkadaşlar burada da bir tane böyle wafflecı var. Bak bu şekilde böyle inanılmaz waffle'lar söyleyebiliyorsunuz. Çok iyi ya. Böyle fiyatlar arkadaşlar 3 Euro'dan 6 Euro'ya kadar değişiyor. Yani aman da pahalı değil aslında baktığınız zaman. Güzel ya, bak böyle çikolataları, waffle'ları bayağı ünlü abi. Her yer çikolatacı boydan boya. Böyle bir tane sağlam bir tane bulduğum zaman size girip göstereceğim fiyatları falan. Yani Brüksel gerçekten tatlı konusunda bir marka. Özellikle Belçika ile beraber her bir şehri ayrı bir marka yani waffle ve çikolata konusunda. Bak burada bir tane çikolatacı var. Böyle 5 tane bu kutu çikolatayı 30 Euro'ya veriyor. Öyle gelirseniz falan hediye alabilirsiniz. Bak burada böyle kurabiyeler var. Yani kurabiyelim de böyle ufak ufak. Makaron diyorlar galiba. Tanesi 1.60, 6 tanesi 10, 16 tanesi de 30 Euro bu şekilde. İşte buna katma değer deniyor arkadaşlar. Böyle markalaşırsan ülken için milyonlarca doları her sene ülkene getirebilirsin. Bakın bunların bile 100 gramı 5,5 Euro. Yani belki de bizim yurt dışına sattığımız birçok şeyden çok daha değerli haldeler şu anda. İşte buna bir ülkenin katma değeri deniyor. Sadece buradaki waffle ekmekleri bile 5 Euro arkadaşlar. Bunları çok ucuza yurt dışından getirtip özellikle çikolatanın ana ham maddesi olan kakao çekirdeklerini Latin Amerika gibi sadece burada işleyerek her sene milyarlarca veya milyonlarca doları ülkelerine sokabiliyorlar. Yani bu belki de bizim tüm Türk mutfağından daha büyük bir paraya tekabül ediyor bile olabilir. Bak böyle tek bir çikolata arkadaşlar. Şu paket şöyle, şu kutu 24,5 Euro gibi. Yani inanılmaz yüksek bir sayı bu. Bak böyle waffle ekmekleri bile 8 Euro bir paketi. 3 tane var içinde 8 Euro. İnanılmaz pahalı. Aa bak burada böyle 8 Euro'ya 9 Euro'ya şeyler var. Çikolatalar var. Anahtar kilit bak. Vay anasını. Abi çok iyiler ya. Baksana şunlara. Bir de paslanmış gibi yapmışlar bak. 7 eurocuk. Şunlar sadece 7 euro. Çok iyi. Bu da arkadaşlar direkt şu tarz çikolataları icat eden mağazaymış. Buranın da ismi Neuhaus. How do you say it? Neuhaus? In French we say Neuhaus. Neuhaus. Okay. What is no? No? It's not a French Meaning. origin name. It's Okay. Yeah, got it. from German. Çok ilginç ya. Oh, abi çikolatadan adam yapmışlar. Bu da it is the surname of him. Bakın arkadaşlar buranın Jean Junior Neuhaus galiba abimiz. Bu da buranın eski sahibiymiş. Buranın kurucusu 1958 yılında ölmüş ne yazık ki. Şu anda burada çikolatadan bir heykeli sizi karşılıyor. Şurada da gerçek fotoğrafı var. Çok ilginç ya. Burası da arkadaşlar bu kapalı pazar yerinin ikinci kısmı. Burada böyle daha çok masalar falan var. Burada böyle oturup galiba işte sıcak çikolata, işte kahve falan içebiliyorsunuz tatlılarınızı yerken. Abi gerçekten tam bir çikolata cenneti burası yani. Çok ilginç bir yer. Renkli renkli mağazalar, renkli renkli kafeler ve pahalılar yani. Ucuz yerler değil. Eğer buraya gelip gerçek bir tatil yapacaksanız iyi bir parayı gözden çıkartmanız lazım. Özellikle güncel kurlarla. Baksanız abi bayağı pahalı yerler yani. Bir de buradaki çikolatacılardan biri direkt kraliyet ailesine bile, Royal Family'ye bile hala çikolata satıyormuş. Yani siz düşünün, gerçekten high quality, çok yüksek kaliteli çikolatalar burada arkadaşlar. Burası da böyle bir barlar sokağı gibi eski bir cadde. Bak burada da böyle şöyle biralar söyleyebiliyorsunuz denemek için. Böyle 6-7 farklı Belçika birasını tek bir tabakta deniyorsunuz. Bu da güzel bir sistem yani. Fiyatını bilmiyorum, dışarı yazmamışlar ama bence gelirseniz biralarıyla ünlü Belçika'da bunları kesin deneyin derim yani. If you go down there, Aha. they have
2004 kinds of beer. Holy shit. Abi buradan aşağı inince burada 2004 farklı bira çeşidi varmış ve satıyorlarmış. Yine şöyle göstereyim. Bellirium diye bir mekan. Abi çok ilginç. But the same bar owns all the street. Got So it. you can drink in the middle. Ah. You can go on the other side or with your glass. Got it. The same owner. The same owner, right? Bak buradaki bütün sokak bu Bellirium. Bütün sokak o Bellirium olmuş arkadaşlar. O yüzden biralarınızı alıp aralarında gezebiliyorsunuz yani. Bak burada Geneco Pis var arkadaşlar. İşeyen erkeğin karşısına bunu da dikmişler ki çok da cinsiyetçi gözükmeyelim diye. Bunu da gelip böyle görebiliyorsunuz. Geneco Pis. Bu böyle abi. Çocuk, kadın, kız, bir de köpek. Bu üçü şu anda Brüksel'in sembollerinden birisi. Ama bu köpek ve kız abla yeni. Çocuk da çok eski bir heykel. Bak böyle yine insanlar gelip fotoğraf da çekiliyorlar burada. Böyle. Tatlı bir yer yani. Hadi bakalım devam. Abi bak burada görebiliyorsunuz. Normal shot 3,5, 10 shot vodka 30 euro, 100 shot vodka 250 euro ve 10 biradan oluşan da bir metre var. O da 30 euro arkadaşlar. Böyle gelip şu 10 tane biradan oluşan 1 metre sipariş ediyorsunuz. Bir tane bardak bira 3 euroya denk geliyor ama hepsini deneyebiliyorsunuz. Bak şimdi çıkarken şuradaki abilerin yaptığı gibi. Bak böyle. Bir tabakta, uzun bir tahta tabakta bir sürü bira yan yana geliyor. Fiyatı da 30 euro. Bizi çok aşar. Devam biz. Evet arkadaşlar. Burası da St. Michael ve St. Gudula Kilisesi. Buranın yapımı tam 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 500 yıl boyunca sürüyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Buranın da 2 tane ismi var. Normalde bildiğiniz gibi kiliselere 2 isim verilmiyor. Ama buradaki bu 2 azinde isminin olması arkadaşlar, bu ikisinin de Brüksel'in koruyucuları olduğu düşünülmesi. O yüzden bu efsanevi gotik binaya 2 tane isim vermişler. Can we go in? Yeah. Free? Yes. Nice. İçeriye de giriş ücretsizmiş. Hadi gelin bu Brüksel'in en ikonik binalarından biri olan bu kiliseyi de görelim. Bonjour. There are some masterpieces in this cathedral, including this stained glass from the 16th century. Wow. It was painted by the painter of the court of the Emperor Charles V. Bunu full tahtadan yapmışlar arkadaşlar. Çok efsanevi bir eser diyor. Oğlum nasıl yaparsın bunu tahtadan ya? Çatıya bak. Şurada da müzik aleti var. Burası bayağı etkileyici bir yermiş ya. Helal olsun. Bakın arkadaşlar, bir de şöyle beyaz bir çizgi görüyorsunuz. Eskiden arkadaşlar bu gördüğünüz beyaz çizgide, şuradan görebilirsiniz. Eskiden burada bir kilise varmış bunun yerinde. Onu işaretlemek için böyle beyaz çizgiler koymuşlar. Yani 11. yüzyıldan önce de burada başka bir kilise varmış. Ve bu beyaz çizgilerde bunları gösteriyor. Zaten altlarındaki böyle görebilirsiniz, kazı yapmışlar. Yağmur başladı ama harika bir parka geldik. Can you repeat the name? Cinquantenaire Diye bir parka geldik, ben söyleyemiyorum. Anlamı arkadaşlar Fransızca 50. yıl dönümü demekmiş. Bu parkı 1880 yılında bu kötü bir kralları var buranın. Böyle milyonlarca insanı öldüren bir kral var Afrika'da. Belçika tarihini bir sonraki bölüme detaylıca işleyeceğiz zaten. O kral abimiz 1880 yılında yaptırmış. Belçika'nın bağımsızlığını kutlamak için. Böyle inanılmaz görkemli bir park. Bu arada burası da askeri müze, Military Museum. İşte burada gördüğünüz bu kapı, bu tarafta sanat müzesi arkadaşlar. Yine böyle bunları da ziyaret edebiliyorsunuz ama şu kapının güzelliğine bakın.
Işıklar falan bayağı güzel duruyor yani. Şimdi evin oraya geldim. Brüksel'in ilk günü böyleydi. Bolca ilginç bilgi verdim size. Bolca etrafı göstermeye çalıştım. Bir sonraki bölüm arkadaşlar daha çok böyle hem Brüksel'in tarihi hakkında olacak hem de Brüksel'in daha böyle upper city denen daha yüksek bir kesme daha var. Orası hakkında olacak. Bir 2-3 gün daha bu çevredeyim işte. Durumlar böyle. Hadi kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kredi kartım yok şu anda. Yanımdaki bütün para 120 euro. 170 dedim sabah. O bile yokmuş. 50 euroyu daha harcamışım artık. Nerede harcadıysam. Geriye kalan son para 120 euroymuş. O kadar. 120 euro ile Avrupa'nın ortasındayım işte. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Umarım desteklersiniz. Umarım ben pes etmeden bu kanal büyür. Umarım siz katıl butonuna süper teşekküre basarsınız. Çünkü artık bu işi yürütecek mecalim kalmıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dostlar.